Açgözlülük, kıskançlık ve fazla çaba harcamadan servet edinme arzusu, insanları çoğu zaman en iğrenç ve alaycı suçları işlemeye iter. Bazen bir insanın hızlı zenginleşme uğruna ne kadar acımasız olabileceğini hayal etmek zordur. Örneğin, yakın bir akrabanın öldürülmesi gibi. Elizabeth Vasquez'in hikayesi gerçekten şok edici ve dehşet verici. Bu nazik ve çalışkan kadın, hayatı boyunca ailesinin iyiliği için çalışmış, sevgili kızına iyi bir eğitim de dahil olmak üzere her şeyin en iyisini vermek için çabalamıştır. Ancak açgözlü mirasçı olan erkek arkadaşı ile birlikte akla hayale gelmeyecek bir şey yaptı. Bu karmaşık vaka birkaç yıl boyunca basını karıştırdı ve genç bir kadının kendi annesini öldürmeye nasıl kolayca karar verebileceğini göstererek insanlık dışılığıyla kamuoyunu şok etti. Müreffeh ve varlıklı bir ailede acıma, pişmanlık ve vicdan duygularından yoksun gerçek bir canavarın nasıl büyüdüğünü anlamaya çalışalım. Geniş ve mutlu Vasquez ailesi 1967 yılında Peru'nun kuzeybatısındaki Cajamarca kasabasında Elizabeth Lillian Vasquez Movilla adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ernesto Vasquez ve Maria Movilla çiftinin 6 çocuğunun en büyüğüydü. Anne ve babası çok sayıdaki çocuklarının geçimini sağlamak, onlara eğitim ve daha iyi bir yaşam şansı vermek için çok çalışan, çalışkan ve sade insanlardı. Vasquez ailesi arkadaş canlısı ve çok mutluydu. Elizabeth küçük yaşlardan itibaren annesinin küçük kardeşlerine bakmasına yardımcı oldu. Mükemmel bir öğrenciydi ve okulunu dereceyle bitirerek prestijli bir üniversite olan Hukuk ve Ekonomi Fakültesine kolayca girebildi. Üniversitedeyken kendisi gibi hukuk okuyan ve sınıfının en iyi öğrencilerinden biri olarak bilinen Alejandro Mendez Espino adında genç bir adamla tanıştı. İkili arasında hızla büyüyen romantik bir ilişki gelişti ve 1987 yılında daha üniversiteden mezun olmadan resmen evlendiler. Elizabeth'in ailesi onun seçimini en başından beri onayladı ve damadını memnuniyetle aileye kabul etti. Alejandro, en büyük kızlarına iyi bakabilecek, ciddi, zeki, hırslı ve çok amaçlı bir adamdı. Yeni evliler ilk başta Vasquez ailesinin evinde yaşadılar. Ancak 6 ay sonra Elizabeth hamile kalınca ayrı bir eve taşınmaya karar verdiler. Evliliklerinden yaklaşık bir yıl sonra 1988'de çiftin tek ortak varisleri olan ve anne Elizabeth Vasquez Espino'nun adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Aile içinde sevgiyle Elita olarak adlandırılan kız, çok sayıda akrabasının ilgi odağı ve ebeveynlerinin başlıca neşesi oldu. Kızlarının doğumundan birkaç yıl sonra kariyerlerinde istikrarlı bir şekilde yükselen çift, Peru'nun başkenti Lima'ya taşınmaya karar verdi. O sıralarda Alejandro, yolsuzlukla mücadele departmanında bir savcı pozisyonu için mücadele ederken, Elizabeth de kendi hukuk danışmanlığı firmasını açmıştı. Her ikisi de ailelerinin menfaati için yorulmak bilmeden çalışıyor, ancak ne yazık ki küçük kızlarıyla yeterince vakit geçiremiyorlardı. Görevlerini özenle yerine getirmeyen bir dadı tutma deneyiminden memnun kalmayan genç anne, kızını Cajamarca'daki ailesinin yanına göndermeye ve mirasçıya bakmalarını istemeye karar verdi. Maria ve Ernesto hemen kabul ettiler ve torunlarının bir süre onlarla birlikte yaşamasından büyük mutluluk duydular. Özellikle de Elita'nın teyzesi olan en küçük kızları Giovanna, Elita'dan sadece birkaç yaş büyüktü. Bu yüzden hemen anlaştılar ve gerçek kız kardeşler gibi etkileşime girdiler. Kendilerini tamamen işe adamaları nedeniyle ebeveynler kızlarını nadiren görüyor ve ziyaretleri sırasında ona hediyeler yağdırarak bunu telafi ediyorlardı. Elita'nın büyük anne ve büyük babasının evinde kalması birkaç yıla yayılmış ve ailesi onu Lima'daki evlerine geri getirmeye karar verdiğinde Elita çoktan okula başlamıştı. Çevresindeki ani değişimin kıza fayda sağlamadığını ve sessiz, neredeyse taşralı Cajamarca'dan sonra hareketli, gürültülü başkentteki hayata uyum sağlamasının oldukça zaman aldığını belirtmek gerekir. Elita çocukken sessiz ve uslu bir çocuktu. Akademik olarak başarılı olmak için çabalıyor, müzik ve yabancı dille ilgileniyordu. Yıllarca süren zorunlu ayrılığı telafi etmeye çalışan ebeveynleriyle sıcak ve güvene dayalı bir ilişki paylaştı. Elizabeth, Elita'nın sadece bir arkadaşı değil, aynı zamanda en iyi arkadaşı, en derin düşüncelerini paylaşabileceği biri olmayı amaçlıyordu. Bu,
Elita 15 yaşına gelene kadar böyle devam etti. Ergenlik yıllarında Elita'nın karakteri hızla bozuldu. Kabalaştı, öfke nöbetleri geçirdi ve ailesini dinlemeyi bıraktı. Derslerini bıraktı, kötü arkadaşlara bulaştı ve en kötüsü de ailesinin cüzdanından para çalmaya başladı. Elizabeth kızıyla iletişim kurmak için çeşitli yaklaşımlar denedi ve bunun sadece Elita'nın atlatacağı bir evre olduğunu umdu. Ancak kız düzenli olarak annesiyle hararetli tartışmalara giriyor, sonu histeri ve gözyaşlarıyla bitiyordu. Bu anlarda Alejandro genellikle tarafsız kalıyor, ancak Elita onun müdahalesini istediğinde genellikle onun tarafını tutuyordu. Elita sürekli olarak akıllı, güzel, başarılı ve çalışkan annesiyle kıyaslanmaktan dolayı derinden incinmiş ve kırılmıştı. Elita her açıdan annesinin tam tersiydi. Çarpıcı bir görünüşü yoktu, kiloluydu, tembel ve huysuzdu. Sık sık yalan söylüyordu ve hırsızlık yapmaktan çekinmiyordu. Elita dış görünüşüyle ilgili çok sayıda kompleks besliyordu. Estetik ameliyat isteğini dile getirdiğinde kızını memnun etmeye ve ilişkilerini düzeltmeye hevesli olan Elizabeth onu caydırmadı. Elizabeth kızı için ilk burun estetiğini ve birkaç yıl sonra da birkaç ameliyatı daha finanse etti. 2007 yılında 20 yıllık evliliğin ardından Alejandro ve Elizabeth ayrılmaya karar verdi. 18 yaşındaki kızları histerik bir patlamayla tepki gösterdi. Çığlık attı, hakaret etti ve babasını uzaklaştırdığı için annesini suçladı. O sırada aile Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ve boşanma başka bir ülkenin vatandaşları için bazı zorluklar doğurdu. Yine de boşanmış bireyler olarak evlerine döndüler ve ayrı yaşamaya başladılar. Karşılıklı anlaşmayla artık yetişkin ama hala bağımlı olan kız annesinin evinde kaldı. Şiddetli tartışmalar yaşamaya devam ettiler ve böyle anlarda Elita babasını arıyor, ağlıyor ve onu yanına alması için yalvarıyordu. Ancak yeni bir aşka yelken açan Alejandro bunu yapmaya pek hevesli değildi. Elita'yı her zaman annesiyle uzlaşmaya ve üniversiteyi bitirip bağımsız bir hayata başlayana kadar biraz daha beklemeye ikna etti. Düşen akademik performansına, berbat karakterine ve kışkırtıcı davranışlarına rağmen Elita'nın ailesi onun Peru'nun en prestijli üniversitelerinden birinin hukuk fakültesine kaydolmasını sağladı. Eğitim masraflıydı ama anne ve babası tek çocuklarının eğitiminde cimri davranmamaya karar verdiler. Elita gençlik aşklarından payına düşeni aldı ama 19 yaşındayken ilk kez gerçekten aşık oldu. Her şey bir pazar sabahı kilisede Fernando González adında çekici bir genç adamla tanışmasıyla başladı. Ayin sırasında gözlerini ondan alamadı ve ayin sonrasında kendini tanıtmak için ona yaklaştı. Fernando, Elita'ya bir prens gibi göründü. Yakışıklı, ilgili ve hoş bir sesi vardı. Onu kahve içmeye ve sohbet etmeye davet etti. Anlaşıldığı kadarıyla lüks arabalarla gelen genç, iyi giyimli kızları kiliselerde aramak gibi bir alışkanlığı vardı. Sonra onlarla sohbet ediyor, onları etkiliyor ve sempatileriyle oynuyordu. Babaları tarafından terk edilmiş geniş bir ailede geçen zor çocukluğunu, şimdi birden fazla işte çalışarak annesini, erkek ve kız kardeşlerini nasıl geçindirdiğini anlatırdı. Zengin ve saf kızlar ona sempati duyar ve para verirdi. Bazen zengin bir kız arkadaşını birkaç aylığına yanında tutmayı başarırdı. Ama genellikle gerçek ortaya çıktığında onu terk ederlerdi. O sadece yüksek hayatı seven işsiz bir tembeldi. Elita kompleksleri nedeniyle Fernando'nun tuzağına kolayca düştü. Kendini her zaman itici bulan Elita, böylesine yakışıklı bir adamın onu fark ettiğine inanamıyordu ve sahip olduğu her şeyi, daha doğrusu annesinin sahip olduğu her şeyi ona vermeye hazırdı. Annesine her şeyi açtı ve yıllar sonra ilk kez samimi bir konuşma yaptılar. Elizabeth, ilişkilerini düzeltmek için bir şansı olduğunu düşünüyordu. Özellikle de Elita, çocukla kilisede tanıştığı için umut verici görünüyordu ve iyi bir insan olması gerektiğini varsayıyordu. İlk karşılaşmalarında Fernando, Elizabeth üzerinde olumlu bir izlenim bırakmaya başardı. Ona dramatik hayat hikayesini anlattı ve o da ona inandı. Bu kadar iyi bir çocuğun yardımı hak ettiğine karar verdi. Onun için limanın merkezine yakın rahat bir daire kiraladı ve aylık kiranın %70'ini ödemeyi kabul etti. Ayrıca onun işletme okulu masraflarını karşıladı ve daha sonra ona kendi şirketinde bir iş sözü verdi.
Görünüşe göre Fernando, onun cömertliğini minnetle kabul etmiş ve çalışmaya başlamaya hazırdı. Ancak sıkıcı derslere katılmak ya da çalışmak gibi bir derdi yoktu. Sadece eğlenmek ve başkasının parasını harcamak istiyordu. Kiraladığı daireye memnuniyetle taşındı ama parasız olduğunu iddia ederek ve daha sonra geri ödeyeceğine söz vererek hiçbir ödeme yapmadı. Kısa süre sonra Fernando'nun ayrılmadan önce sadece birkaç işletme okulu dersine katıldığı anlaşıldı. Elizabeth'le yaptığı ciddi bir konuşmadan sonra pişmanlık duymuş görünüyordu. Elizabeth ona ikinci bir şans vermeye karar verdi ve şirketinde kurye olarak işe aldı. Daha ilk gününde basit bir görevi tamamlayamamakla kalmamış, önemli belgeleri kendisine emanet eden diğer çalışanlara da ihanet etmişti. Elizabeth sonunda bu genç adamın kızını sadece kendi ihtiyaçları için sömürmek üzere etkilediğini fark etti. Okumak ya da çalışmak gibi bir niyeti yoktu. Daha sonra Elitha'nın onu görmesini yasakladı. Bu da kızının öfkesini ve kızgınlığını kışkırttı. Elitha çığlık atıp ağlayarak annesini hayatını mahvetmeye ve mutluluğunu elinden almaya çalışmakla suçladı. Mantık dinlemeyi reddetti ve Fernando ile görüşmeye devam etmekte ısrar etti. Çifti ayırma girişimi başarısız oldu. Elizabeth kızını bir süreliğine ailesinin yanına göndermeye karar verdi. Safça, Elitha'nın erkek arkadaşını birkaç ay görmezse duygularının yatışacağına ve Fernando'nun sömürecek başka bir zengin bulacağına inanıyordu. Ama Elizabeth büyük bir yanılgı içindeydi. Elitha, erkek arkadaşıyla telefon ve sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaya devam etti ve annesine olan kızgınlığı daha da arttı. Fernando, Elizabeth'in ödeme yapmayı reddetmesi üzerine kiralık daireden taşınmak zorunda kaldı. Ancak genç sevgilisi tarafından annesinin parasıyla kiralanan daha küçük bir yer buldu. Elitha şımarık bir çocuk olduğu için biraz mali özgürlüğe sahipti ve annesinin bazı hesaplarını özgürce kullanabiliyordu. Yaz tatili sona erip üniversite yeniden başladığında Elitha hemen kendisinden bir kez daha para isteyen erkek arkadaşıyla buluşmaya koştu. Elitha, annesinin hesabından önemli miktarda para çekip ona vermiş, bu da o akşam eksik paranın fark edilmesi üzerine annesiyle ciddi bir yüzleşmeye yol açmıştı. Elizabeth daha sonra Elitha'nın hesaplarına erişimini engellemeye karar verdi ve kişisel harcamaları için ona sadece küçük bir haftalık ödenek verdi. Bu karar zaten gergin olan ilişkilerini daha da gerdi. Neredeyse hiç konuşmuyorlar, çoğunlukla tartışıyorlardı ve Elizabeth'in kızına ulaşma çabaları başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Romantik buluşmalarından birinde Elitha Fernando'ya istediği parayı getiremeyince öfkeden deliye döndü. Elizabeth'e küfrederek çok parası olduğunu ama biricik kızına hiç para vermediğini haykırdı. Sonra da Elizabeth giderse tüm servetinin yetişkin Elitha'ya kalacağını ve lüks içinde yaşayabileceklerini ekledi. Bu korkunç fikir Elitha'nın zihninde kök saldı ve her geçen gün daha da güçlendi. Sürekli annesinden ne kadar nefret ettiğinden bahsediyor, tüm talihsizlikleri için onu suçluyor ve annesinin ortadan kaybolmasının ne kadar harika olacağını hayal ediyordu. Genç aşıklar Elizabeth'i ortadan kaldırmak için korkunç ve alaycı bir plan tasarlamaya başladılar ve suç ortağı olarak kimleri dahil edebileceklerini de düşündüler. O sırada Elizabeth'in hesaplarında yaklaşık 3 milyon dolar vardı. Satılabilecek başarılı bir işi, başkentin elit bir bölgesinde büyük bir evi, birkaç arabası ve önemli miktarda hayat sigortası vardı. Ölümü halinde tüm bunlar tek çocuğu Elitha'ya miras kalacaktı. Elizabeth tehlikeyi sezmiş gibiydi. Kızını onu olumsuz etkileyen çıkarcı ve hilekar genç adamdan ayıramayacağını fark etti. Durum giderek tırmanıyordu ve hiç tahmin edilemeyecek bir şekilde çözülebilirdi. Deneyimli bir avukat olan Elizabeth, kızının aniden ortadan kaybolması ya da zamansız ölümü halinde tüm para ve mal varlığının babası Ernesto Vazquez'e kalacağını belirten bir vasiyetname hazırladı. Hatta ailesini ziyaret etmeyi ve onlara kararını söylemeyi bile başardı. Bu arada Elitha, annesinin asla bulunamayacak şüpheli suçlular tarafından kaçırılıp öldürülmesini planladı. Fernando ile birlikte Jorge Carnejo Ruiz adında sert bir adamı olaya dahil etmeye karar verdiler ve ona hizmetleri karşılığında cömertçe ödeme yapacaklarına söz verdiler. Teklifi hiç düşünmeden kabul etti. 24 Ocak 2010'da 21 yaşındaki Elitha, 23 yaşındaki erkek arkadaşıyla buluşarak
Ertesi gün gerçekleşecek olan cinayetin planını tamamladı. Sakin ve aklı başındaydı. Şimdiden kendisine miras kalan milyonları nasıl harcayacağını düşünüyordu. Ertesi sabah 25 Ocak'ta Elita rahatsızlığını gerekçe göstererek üniversiteye gitmedi ve evde kaldı. Annesi işe gitmek için evden çıktığında Fernando ve Jorge çoktan evin dışında pusuya yatmış, Elita'nın bekçinin dikkatini dağıtıp onları içeri sokmasını bekliyorlardı. Elita nöbetçi gardiyana yaklaştı ve ondan sadece 5 dakikalık yürüme mesafesindeki en yakın eczaneden ağrı kesici almasını istedi. Bu kısa yokluk genç adamların eve gizlice girmelerine ve ana yatak odasında saklanmalarına olanak sağladı. Elizabeth geri döndüğünde Elita yüksek sesle mutfağa bir bardak atarak saldırganlara toplanmaları için işaret verdi. Elizabeth odasına girdiğinde Fernando onu yere düşürdü ve boğmaya başladı. Jorge de onu tutuyordu. Elizabeth mucizevi bir şekilde kurtulup koridora kaçmayı başardı ve burada öz kızı kafasına tekme attı. Elizabeth baygınken onu bağladılar. Ancak planları Elita'nın kandırıp başka bir odaya kilitlediği genç hizmetçi kız Maria Selena tarafından bozuldu. Elizabeth kendine geldiğinde kızı, erkek arkadaşı ve suç ortakları onu acımasızca işkence ederek kasanın şifresini ve banka hesaplarının şifrelerini öğrenmeye çalıştılar. Dehşete kapılan Elizabeth, kızının başının dertte olduğunu biliyordu ama bunun suçunu hep Gonzalez'in kötü etkisine atmıştı. Ancak şimdi biricik kızının canavarca doğasını görüyordu. Elizabeth bağları gevşetmeyi başardı ve Fernando onu yere düşürene kadar tırmalayarak ve yumruklayarak kızına karşı koydu. Öfkeli Elita annesini tekmeledi ve sonunda öfkeyle bir yastık kaptı ve yaşam belirtisi göstermeyi bırakana kadar onu boğdu. Üçlü daha sonra cansız bedeni bağladı, ağzını bantla kapattı ve Elizabeth'i kendi arabasının bagajına yerleştirerek bir kaçırma sahnesi hazırladı. Elita daha sonra ilaç alması için başka bir muhafız göndererek suç ortaklarının araziden uzaklaşmasına izin verdi. Daha sonra dehşete düşmüş Maria'yı serbest bırakmış, annesiyle tartıştıklarını ama barıştıklarını ve annesinin yatmaya gittiğini iddia etmişti. Sabah hizmetçi her zamanki gibi kahvaltı hazırlıyordu. Ancak Elita mutfağa geldi ve annesinin önemli bir toplantı nedeniyle işe erken gittiğini söyledi. Bunun üzerine Elita annesinin iş yerine gitmek üzere evden ayrıldı. Orada annesinin en yakın arkadaşı ve muhasebecisi olan Jessica Hippo'nun ofisine girdi ve gözyaşları içinde annesinin kayıp olduğunu ve garip, tehdit ve fidye telefonları aldığını bildirdi. Muhasebeci, davetsiz misafirlerin erişimini engellemek için derhal hesapları bloke etmeye başladı. Olayı polise bildirdi ve bir süreliğine ofisten ayrıldı. Döndüğünde Elita yoktu ve ofis sanki birileri bir şey arıyormuş gibi darmadağınıktı. Daha sonra Elizabeth'in vasiyetinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Elita bunu bir gün önce bir telefon konuşmasında kulak misafiri olarak öğrenmişti. Elita annesinden çaldığı bir anahtarla vasiyetnamenin bir kopyasını ve annesinin çalışma odasındaki kasadan nakit parayı da almıştı. Polis eve gelip kayıp kadının kızı ve ofis çalışanlarıyla görüşerek evi inceledi. Ancak kayda değer bir bilgi elde edemedi. Hepsi Elizabeth'in düşmanı olmadığını ve kimsenin onu tehdit etmediğini iddia etti. Bu nedenle başlangıçta hiç kimse şüpheli olarak listelenmedi. Ana teori bunun fidye için bir kaçırma olduğu yönündeydi. Geriye kalan tek şey daha fazla talimat ve talep almak için suçluların aramasını beklemekti. Elizabeth'in kaybolduğunun öğrenilmesinden bir gün sonra arabasının şehir dışındaki boş bir arazide terk edilmiş halde bulunduğu bildirildi. Arabanın içi boştu ancak kolluk kuvvetleri bagajı açtıklarında buldukları şey karşısında şok oldular. İçeride Elizabeth'in dayak izleri taşıyan cansız bedeni yatıyordu. Kurbanın vücudunda kadının bağlandığını ve kendini kurtarmaya çalıştığını gösteren düzinelerce morluk, ciddi kafa travması ve ip izleri saydı. Elizabeth'in ölümünün boğulma sonucu gerçekleştiği de belirlendi. Tırnaklarının altında direndiğini gösteren kan ve epitel parçacıkları bulundu. Artık kanın kime ait olduğunu belirlemek gerekiyordu. Tüm bunlar yaşanırken Elita kederli bir kız olarak göründü. Ağladı, feryat etti ve neredeyse baygın görünüyordu. Ancak sorgu sırasında oldukça farklı davrandı. Sakindi, hatta soğukkanlıydı ve müfettişlerin sorularına gözle görülür bir şekilde sinirlenmişti. Ayrıca ifadesinde sürekli olarak kendisiyle çelişmişti.
Polis, kaçıranlardan gelen aramalarla ilgili bilgileri kontrol etmeye karar verdiğinde ve cep telefonu şirketine bir talep gönderdiğinde Elita'nın herhangi bir arama almadığı ortaya çıktı. Ayrıca annesinin kaybolmasından önceki ve sonraki günlerde Elita'nın sorgulamaya karar verdikleri Fernando Gonzalez'ini sık sık görüştüğü de ortaya çıktı. Ancak genç adam ya masumiyetinde ısrar etti ya da sessiz kaldı. Elizabeth'in anne tarafından büyükannesi ve büyükbabası cenaze töreninden sorumluydu. Elita ise kayıtsızdı. Sadece bu durumdan nasıl kurtulacağını, özgür kalacağını ve para biriktireceğini düşünüyordu. Olanlardan zaten haberdar olan babasını aradı ve ağlayarak ona masum olduğunu söyleyip yardım istedi. Babası ona çok fazla konuşmamasını öğütledi ve suçu kimin işlediğini çok iyi bilmesine rağmen onu bu durumdan kurtaracağına söz verdi. Ancak kızının hapse girmesini istemiyordu. Çünkü bu, o dönemde sulh hakimi ve yüksek mahkeme başkanı gibi yüksek makamlarda bulunan, güçlü ve saygın bir adam olan Alejandro'nun üzerine bir utanç gölgesi düşürecekti. Bu arada adli tıp sonuçları, maktulün tırnaklarının altındaki kan ve deri parçacıklarının kızına ait olduğunu gösterdi. Elita, annesiyle ciddi bir tartışma yaşadığını, kısa bir süre kavga ettiklerini ama sonra barıştıklarını iddia etmeye çalıştı. Ancak artık kimse ona inanmıyordu. Elizabeth'in odasında özel aletlerle yapılan incelemede kanıtları silmeye çalışmasına rağmen Elita'nın odası da dahil olmak üzere evin her yerinde çok sayıda silinmiş kan izi tespit edildi. Elita'nın akşam annesiyle tartıştığı ama sonra barıştığı hikayesi ve annesinin ertesi sabah işe gitmek için erkenden ayrıldığı ve bir daha görülmediği iddiası hızla çöktü. Önce annesinin odasına gitmediğini söyleyip sonra gittiğini hatırlayarak kendisiyle çelişti. Fidye çağrıları tamamen onun tarafından uydurulmuştu. Hizmetçi Maria Cella'nın ifadesi davada belirleyici bir rol oynadı. Suç gecesi Elita'nın kendisini Elizabeth'in çığlıklarını ve boğuşma seslerini duyduğu ama yardım edemediği bir odaya nasıl kilitlediğini anlattı. O geceden sonra işverenini bir daha hiç görmedi ve Elita işe erken giden annesiyle her şeyin yolunda olduğu konusunda ısrar etti. Tüm bunlar suçlu üçlünün tutuklanmasına ve miras savaşına yol açtı. Elita annesinin evinde tutuklandı. Erkek arkadaşı birkaç saat sonra bir eğlence mekanında gözaltına alındı ve ertesi sabah suçu üzerine atmaya çalışan Fernando'nun ihanetine uğrayan Jorge tutuklandı. Soruşturma ile işbirliği yapmanın kendisine fayda sağlayacağını ve cezanın hafifletilmesine yardımcı olacağını umarak ilk ifade vermeye başlayan kişinin Gonzalez olması dikkat çekicidir. Bu arada Alejandro, kızı için en iyi avukatları tuttu. Ancak cezadan kaçamayacağını anladı. Aynı zamanda Vazquez'in mirası ile ilgilenmeye başladı ve mirası kendine almak niyetindeydi. Vasiyet ortadan kaybolduğundan ve mirasçı uzun bir hapis cezası ile karşı karşıya olduğundan Elizabeth ile hiç boşanmadıklarını, sadece ayrı yaşadıklarını ve yasal olarak evli kaldıklarını iddia etti. Bu arada Elita'nın büyük babası Ernesto Vazquez, bebekliğinden beri tanıdığı ve büyüttüğü kızın böylesine korkunç bir eylemde bulunabileceğine inanamadığı için en sevdiği torununu gözlerinin içine bakmak için hapishanede ziyaret etmeye karar verdi. Ancak Elita küstahça davrandı, bağırdı, yaşlı adama hakaret etti ve onu bir daha görmek istemediğini söyledi. Bu karşılaşma onu çok üzdü ve kalp krizi geçirmesine neden oldu. Bu krizden kurtulamadı ve 6 ay sonra öldü. Vazquez ailesi, Ernesto'nun adına bırakılan vasiyetnamenin varlığını kanıtlayamadı. Çünkü belge, Elizabeth'in ofisinden ve noterin veri tabanından kayboldu ve görünüşe göre Alejandro tarafından halledildi. Çiftin boşanmasına ilişkin tüm belgeler ve referanslar da gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve Alejandro'ya merhumun mirasını talep etme hakkı verdi. Elita, Fernando ve Jorge'nin suçu birbirlerinin üzerine atma çabalarına rağmen soruşturma o meşhum akşamda yaşananları başarılı bir şekilde yeniden kurgulamış ve her bir katılımcının suçtaki rolünü ortaya koymuştu. Ayrıca üçlünün kasıtlı bir komplo içinde hareket ettikleri kanıtlanmış ve bu da suçlarını büyük ölçüde ağırlaştırmıştı. Davada belirleyici bir rol oynayan hizmetçi Maria'nın ifadesi, Alejandro'nun kendisini tehdit ettiğini ve olayların farklı bir versiyonunu anlatmasını istediğini, ancak kendisinin bunu reddettiğini belirtti. Mayıs 2012'de mahkeme 3 sanığı suçlu bulmuştu. Başlangıçta savcı, cinayete katılanların her birinin 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Erkekler suçlarını kabul ederken
Elita sürekli mağdur oynadı. Fernando ve Jorge sonunda 28'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Elita'nın duruşması ertelendi. Elita, faillerin anne tarafından akrabaları tarafından kiralandığını ve Elizabeth'in mal ve parasına sahip olmak için miras hikayesini uydurduklarını iddia etti. Babası da olayların aynı şekilde geliştiğini savunuyordu. Elita'yı akıl hastası ve suçlular tarafından manipüle edilebilir ilan etme girişimleri de başarısız oldu. Alejandro tarafından önerilen bu strateji, Elita'yı hapishane yerine bir psikiyatri hastanesine göndermek, onu deli ilan etmek ve karısının mirasını tamamen ve tek başına devralamayacağını söylemekti. Nihayet Aralık 2012'de mahkeme nihai kararını verdi ve Elita'yı en fazla 30 yıl hapis cezasına mahkum etti. Bugüne kadar o ve suç ortakları cezalarını hapishanede çekmişlerdir. İhtilaflı mirasın akıbeti ise hala çözülebilmiş değil. Alejandro, 2021 baharında tek varis olamadan öldü. Vazquez ailesi mahkeme aracılığıyla Elita'nın cinayet suçundan hapiste olduğunu gerekçe göstererek Elizabeth'in mülküne talip olanlar listesinden çıkarılmasını istiyor. Şu anda mirasın ana hak sahibi Elizabeth'in annesi Maria Movila'dır. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.